Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok mutluyum. Neden? Çünkü bu hafta oğlum yeni işe başladı. Drone kuryecisi oldu kerata. İşte resmi. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmak çok basit. Yeni abonelik çipini alıyorsunuz ve beyninizdeki porta yerleştiriyorsunuz. Artık yeni videolarımı beyninizden izliyorsunuz. Evet, gelecekteki belgesel adam biraz ilginçmiş. İşte birazdan izleyeceğiniz bu meslekler gelecekte ortaya çıkacak ilginç şeylerin bir parçası. Gelecekte ortaya çıkacak ilginç meslekler listemizin 10. sırasında drone kuryeciliği yer alıyor. Geçen sene 7 Aralık tarihinde kuryecilik alanında bir ilk yaşandı. Alışveriş devi Amazon tarihte ilk kez drone ile adrese teslimat yaptı. Siparişin teslimatı toplam 13 dakika sürdü. Hani bazı Çin sitelerinden ürün siparişi verip 1 yıl bekliyoruz ya. İşte drone dakikalar içerisinde ürünü kapımıza getirebilecek. İşin ilginç tarafı, bu dronelar tamamen otomatik olarak teslimat yapıyor. Yani drone pilotuna gerek yok. İşte drone kuryeciliği, drone'u uçurmakla ilgili olmayıp uçuş rotası optimizasyonu, yazılım güncelleme ve arıza giderme gibi teknik meselelerle ilgilenen bir meslek olarak ortaya çıkacak. Artırılmış gerçeklik mimarı. Artırılmış gerçeklik veya arttırılmış gerçekliği ilk kez duyanlar için küçük bir açıklama. İngilizcesi augmented reality olan ve AR kısaltmasıyla tanınan bu kavram, gerçekliğin bilgisayar tarafından değiştirilmesi, artırılması anlamına gelir. Sanal gerçeklikten yani VR'dan farkı şu: VR gözlüğünü taktığınızda tamamen sanal bir dünyaya girmiş olursunuz. Fakat AR gözlüğü ile yaşadığımız bu dünyadan bir yere ayrılmazsınız. Ama gözlüksüz göremeyeceğiniz objeleri görürsünüz. Tıpkı Pokemon Go'nun AR oyunu gibi. Şimdi gelelim arttırılmış gerçeklik mimarlarına. Artık evinizi tasarlarken acaba evim nasıl görünecek gibi endişelere gerek kalmayacak. AR mimarı evinize gelecek, size gözlük verecek ve hep birlikte evinizi tasarlamaya başlayacaksınız. Listemizin 8. sırasında sanal para danışmanlığı yer alıyor. Sanal para birimlerinin sayısı ve yaygınlığı her geçen gün artmakta. Şimdilik bu konuda bilgi edinmek ve yatırım yapmak için forumları takip ediyoruz. Fakat ileride sanal para birimleri danışmanları ortaya çıkarak belli ücret veya komisyon karşılığında insanlara yatırım danışmanlığı yapacaklar. 3 boyutlu müteahhitlik. 3 boyutlu yazıcılarla yapılan mucizelerden geçen hafta bahsetmiştim. Orada da anlattığım gibi 3 boyutlu yazıcılarla artık ilk evler yapılmaya başlamış. Gördüğünüz bu ev sadece 24 saatte 3 boyutlu yazıcı ile yapılmış. Çok yakın zamanda ortaya çıkacağı beklenen 3 boyutlu müteahhitler bir hafta gibi komik sürede evinizi yaparak teslim edecek. Hem de çok ucuza demek isterdim ama muhtemelen 3 boyutlu yazıcı ile yapılan evlere ÜBV ekleneceği için yine de pahalıya gelecek. Listemizin 6. sırasında yer alan meslek şoförsüz trafik kontrolü. Şoförsüz geleceğin en önemli ve en çok düşündüren noktalarından biri de trafiğin nasıl kontrol edileceği. Bunun üzerine yüzlerce araştırmaların ve doktora tezlerinin yazıldığını biliyoruz. Tüm araştırmalar trafiğin, yani araçların ve trafik ışıklarının merkezi yapay zeka algoritması ile kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor. Fakat yine de acil durumlarda insan dokunuşları gerekeceği için bu meslek de gelecekte ortaya çıkacak meslekler arasında. Yaşlılar Müdürlüğü. Tıptaki gelişmeler ile birlikte ortalama yaşam süremiz yani ömrümüz de uzuyor. Bunun bir diğer anlamı yaşlıların sayısının artması. Ama bugünkü dünyaya bakarsanız her şey gençlere göre tasarlanıyor. Örneğin yürüyen merdivenlerin hızı, trafik ışıklarının süreleri, restoranlardaki menüler vesaire hep gençlere göre ayarlanıyor. Sokakta yaşlıların çoğunluk olacağı yıllarda bu tasarımlar vahim sonuçlara sebep olabilir. Bu yüzden belediyelerde ve şehir planlama departmanlarında Yaşlılar Müdürlüğü diye bir birim ortaya çıkacak. Bu birim, yaşlı nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için şehirlerde tasarım güncellemeleri yapacak. Listemizin 4. sırasında yapay et kasaplığı yer alıyor. Bugüne kadar duyduğum en şaşırtıcı iddiayı bu konuyu araştırırken buldum. Bu işi yapan bilim adamlarının iddiası şu: hayvanları et üretimi sektöründen çıkarmalıyız. Artık yapay etin ilk prototipleri ortaya çıktı. Gerçek etten tat ve görüntü itibariyle hiçbir farkı bulunmayan bu etler çok yakında piyasaya girecek gibi. Şimdilik üretim maliyeti çok yüksek ama ileride normal et fiyatlarının bile altına ineceği öngörülüyor.
3 boyutlu kırtasiyeciler. 2 boyutlu yazıcı ihtiyaçlarımızı alnının akıyla yerine getiren kırtasiyecilere en büyük güncelleme gelmek üzere. Artık sadece kağıt işlemlerimizde değil, her konuda bize yardımcı olabilecekler. Örnek veriyorum, dün elektrik süpürgemizin arkasındaki kapak kırıldığı için servise götürdük. Servis küçücük kapağı 45 liraya değiştirebileceklerini söyledi. Kapağı görseniz sırf 1 yıl sonra değiştirilebilsin kalitesinde yapılmış. 10 yıl sonra olsaydı, tamam kardeşim gerek yok, yolun karşısındaki 3 boyutlu kırtasiyede 5 liraya yaptırırım ben bunu derdim ama yolun karşısındaki dükkan şimdilik işkembe üzerine yoğunlaşmış. Tabi o zaman da 3 boyutlu kırtasiyeciye dönüşür. Listemizin ikinci sırasında benim favori mesleğim, nesli tükenmiş hayvanları geri getirme enstitüsü yer alıyor. Çocukluğumdan beri küçük bir dinozorum olsun istiyorum. Hani şu küçük şirin olanlardan. DNA araştırmaları yapan bilim adamları bunun pek yakında gerçekleşeceğini, fakat bazı türlerin bu anlamda diğerlerine göre daha şanslı olduğunu söylüyorlar. Kısaca açıklamak gerekirse, DNA'sı günümüze kadar iyi korunmuş, yani dış faktörlerden etkilenmemiş hayvanlar daha sağlam aday. Bu da şu demek oluyor: dinozor ve mamut gibi canlıların DNA klonlama ile geri getirilmesi şimdilik imkansız gibi görünüyor. Listemizin ilk sırasında hafıza silme doktorluğu yer alıyor. Özellikle travma sonrası stres sendromu yaşayan kişileri tekrar hayata döndürmek, hafıza silme doktorlarının işi olacak. Tabii ki böyle bir teknoloji geldikten sonra suistimaller de ortaya çıkacak. Örneğe bakalım. Yıl 2036. 1,5 haftalık ilişkisini bitiren ve artık hayatın bir anlam ifade etmediğini düşünen Igorcan'ı görüyoruz. Igorcan, son 2 haftalık hafızasını sildirmeye karar vermiş ve elektrikle çalışan dolmuşla hafıza silme merkezine gidiyor. Çünkü Igorcan, hayatı internet geçmişi zannediyor. Bu arada Sil Baştan filmini kaçırdıysanız kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Evet, yine ben. Bu arada videomu 2027 yılından izliyorsan sakın zayıklamayı unutma. Zayıklamak çok basit. Zayıklamak için Zayk çipini alıyorsun ve şuradan beynine yerleştiriyorsun. Ondan sonra bütün videolarımı beyninden zayıklıyorsun. Gelecekteki belgesel adam galiba YouTube'a devam ediyor. Peki sen gelecekte hangi mesleği seçmek isterdin? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutma.